Ben canlıyken vudu büyüleri yapardım. Ancak öyle sıradan büyüler değildi. Kötü insanların ölü bedenlerini hapseder, onları birer köleye çevirirdim. İşte benim büyülerim bu kadar güçlüydü. Tüm bunlar ışığında kendime bir isim verdim. Alistair. Bu ismi eski Yunan dilinde cezalandırıcı olarak geçtiği ve ben de insanları cezalandırdığım için bu ismi kendime layık gördüm. Tabi bir de eskiden seri katildim. Gizli, sürekli gülümseyen, ayrıca karizmatik. Benim dönemimde bunlar önemli detaylar, zira teknolojinin geldiği son nokta sadece radyoydu. Gündüzleri radyomda hikayeler anlatır, geceleri ise insan avına çıkardım. Sadece ve sadece kötü insanları öldürdüm ve onların suçlarını hem bu dünyada hem de diğer dünyada ödemeleri için yaptım. Bedenlerini kaybetmiş ruhlar benim hizmetkarım olur, gücüme ise güç katardı. Böylelikle her geçen gün daha da güçlendim. O kadar çok insan ruhuna sahiptim ki gücüm doruklara çıkmaya devam ediyordu. İnsanlar ise karizmatik duruşum ve radyodaki yayınlarım sayesinde hiç şüphelenmediler. Bulunduğum dönem olan 1930 yıllarında çok popüler bir radyocu olarak ün salmıştım. O dönemlerde ise güzeller güzeli olan danslarıyla nam salmış Mimzi ile tanıştım. Benden ne kadar yaşça büyük olsa da onu çekici bulur ve onun gösterilerini izlemek için mekanına giderdim. Bir bardak viski eşliğinde ise bu gösterinin tadını çıkartır, mekandaki bir sonraki avımı ise gözüme kestirirdim. Sonrasında ise yine gece vakti gözüme kestirdiğim insanın peşine düşerdim. Ancak unuttuğum bir şey vardı. Ben güçlensem de bu bedenin ölümlüydü ve bir gün ölecekti. Hikayeyi burada böldüğüm için üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Katıl üyelerine teşekkür eder, sohbet ve teoriler için Discord sunucuma ve en önemlisi cumartesi saat 9 civarında yapacağımız YouTube yayınına gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Tarihler 1933 yılını gösterdiğinde yine gece vakti cansız bir bedeni ormana doğru sürüklüyordum. Etinin tadına bakmıştım. Hala kımıl kımıldı. Ormanın derinliklerine indikçe sadece baykuşların sesini duyuyordum. Bir çukur kazmaya başladım. Bu erkek bedeni oldukça iriydi ve derin bir çukur kazmam gerekiyordu. Ben toprağa eştikçe bedenim yorulmaya ve dikkatim dağılmaya başladı. O esnada bütün dikkatim kazmaya çalıştığım mezarda olduğu için köpeğiyle beraber ava çıkmış bir avcının bana doğru geldiğini anlayamadım. Köpek kokumu almış ve avcıyı yanıma kadar getirmişti. Ben avcıyı görmeden alnımın tam ortasına bir mermi yiyerek yere yığıldım. Tüm büyülerim, bütün saygınlığım bir anda önemini yitirmişti. Gözlerimi kapatırken ise ruhlarına sahip olduğum o bütün insanların çığlık seslerini duyuyordum. Benim için ise bu sadece bir başlangıçtı. Tüm günahlarımdan ve yaptıklarımdan sonra yerimin cehennem olacağını biliyordum. Dünyada sahip olduğum ruhlar burada bana güç vermeye devam ediyordu. Bir anda bir şey fark ettim. Bütün hayal ettiğim onca şeyi burada yapabilirdim. Hiçbir mecra beni yargılayamaz. Ancak ben neyi amaçlıyordum ki? Tabii ki de kişiliğimin getirdiği narsistlikle beraber cehennemin en güçlüsü olmayı. Gücüm buradaki birçok derebeyinden daha fazlaydı. Çünkü gücümün kaynağı dünyadaki sahip olduğum ruhlardı. Cehenneme geldiğim gün ise hasat günüydü. Cehennemin kapıları açılmış, melek orduları ise cehenneme akın etmeye başlamıştı. Ben ise ne olduğundan habersiz olup biteni izliyordum. Her şey o kadar hızlı olup bitmişti ki kanım kaynıyordu. İşte aradığım kaos, işte aradığım ruhlar burada. O gece sayısı canlı katledildi. Onlarca derebey ise yok edildi. Bu kriz anını fırsata çevirmeli, küçüklerden başlayarak bütün derebeylerini dize getirmeliydim. Dünyada olduğu gibi saygınlığımı kazanmalıydım. Bu yüzden kendime bir radyo kulesi alıp orada yayınlar yapmaya, insanları eğlendirmeye ve
en önemlisi nüfusumu arttırmalıydım. Her şey o kadar güzeldi ki yayınlarımı yapıyor, güçlerini aldığım derebeylerini mikrofonumun içine hapsediyor, bunları ise yapmış olduğum radyo yayınlarında insanlara dinletiyordum. Aradan geçen 20 yılın ardından ünüme ün katmış, gücüm hatır sayılır biçimde artmış, topladığım ruhların sayısı binleri bulmuştu. Tabi bazı ruhları yok etmiyordum. Onlarla anlaşmalar yapıyor, bana hizmet etmeleri için birer köleye çeviriyordum. Bunlardan biri ise eski dostum Hask'tı. Kendisi kumarbaz bir derebeydi. Ta ki benimle tanışana kadar. Kendini kurnaz zannettiği anda ise kaybetti. Kaybettikçe hırslandı. O hırslandıkça ben amacıma yaklaştım. O kadar dibe batmış ve rezil olmuştu ki kazanmak için her şeyi yapacak kadar ileri gitti. İşte ben hamlemi tam bu anda yaptım ve Hask ile son bir oyun için masaya oturdum. Hırsı onu kör etmişti. Ben ise kendimden emin bir şekilde kartlarımı diziyordum. Bu seferki oyun ruhuna karşıydı. Kaybederse artık ruhu benim olacaktı. İlk önce onu kazandığına ikna etmeye başladım. Hiç beklemediği anda ise kaybetmesine neden olacak kartlarımı masaya koydum. Gözlerindeki korku, şaşkınlık, o bilinmeyene gidiş bakışlarını bir görseydiniz. Ah, nasıl zevk aldığımı bilemezsiniz. Ancak ben onun sadece bana hizmet etmesi için canlı tutmaya karar verdim. Böylelikle her istediğimi yapan bir uşağım oldu. Her şey benim için harika gittiği esnada yıl 1950 olmuştu. Cehenneme yeni biri gelmişti. Farklıydı, güçlü ama sakinliğini çabuk kaybeden birisiydi. Adı ise Vox'tu. Çok geçmeden onunla tanıştım. O ünlü bir televizyoncu, ben ise radyocu olarak arkadaşlığımızı sürdürmeye başladık. Ancak onun hırsı benimkini geçmeye başlamıştı. Bu arkadaşlığımızı bitiren şey ise onun bana olan ilgisiydi. Benden hoşlandığını söylediğinde ise onu reddettim. Buna çok öfkelendi. Kontrolünü her zaman olduğu gibi kaybetti ve bana saldırmaya başladı. Ancak o benim gücümün ne dorukta olduğunu bilmediği gibi ben daha o doğmamışken cehennemin tadına bakmış, ruhları toplamaya başlamıştım. Her ne kadar gücüm onunkine kıyasla çok olsa da her geçen artan nüfusu sayesinde onun da hatırı sayılır bir gücü vardı. Büyük bir kavgadan sonra onu yenmeyi başardım. Ama çok yorulmuştum. Gücüm tükenmişti. Savaşın galibi ben olsam da kaybettiğim çok şey vardı. Gücümü toplayabilmek için cehennemin derinliklerine doğru indim. Sayısız derebeyle karşılaştım. Kimisiyle dost, kimisiyle düşman, kimisinin ise ruhuna sahip oldum. Ancak ta ki benden çok daha güçlü bir kişiyle karşılaşana kadar gücümün sınırlarını bilmiyordum. Lilith. O zerafetin karşısında etkilenmiş olsam da tehditvari bir duruşu vardı. Adımlarımı dikkatli atmaya ve arkadaşlığımızı ilerletmeye başladım. Onun gücü benim için önemliydi. Çünkü Lilith cehennem demekti. Cehennem ise benim olmalıydı. Yıllar boyu bunu sürdürdük. Planlar yaptık. O bana güçlü ruhlar toplamam konusunda yardımcı oldu. Ben de ona gelecekteki liderliği için yol açtım. Onun ayak işlerini yapıyordum. Ta ki o gün gelene kadar. Evet dostlar, hikayeyi burada bitiriyoruz. Sizlere hikaye olarak anlattığım bu videoda onlarca teoriye yer verdim. Bu teorileri ise bana YouTube ve Discord sunucum vasıtasıyla aktaran arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Onlar kendilerini biliyor, bu yüzden emeklerinden ve ilgilerinden dolayı saygım sonsuz. Cumartesi akşamki Hazbun Otel canlı yayınına gelerek hem bu sohbete katılabilir, teoriler sunabilir veya sadece ortamın keyfini çıkartabilirsin. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sevgili dostum, buraya kadar geldin, buraya kadar dinledin, o yüzden sana küçük bir bonusum olsun. En yakın tarihte Vox ve Angel Dust'ın solo videoları gelecek, tabi ölmezsek kalırsak. O yüzden o zamana dek kendine iyi bak.